Yine ilginç bir konumuz var. Google DeepMind'ın geliştirdiği Genie 3 modeli. Evet evet, Genie 3 bayağı ses getirdi. Aynen. Yani olay şu, birkaç kelimeyle ya da bir resimle etkileşimli sanal dünyalar yaratabilen bir teknoloji bu. Hani bilim kurgu gibi biraz değil mi? Kesinlikle öyle. Buna dünya modeli diyorlar, yani world model. Aslında temel fikir, yapay zekanın içinde öğrenebileceği, hani deney yapabileceği sanal ortamlar simüle etmek. Anladım. Yani yapay zeka için bir tür dijital laboratuvar gibi öğrenme alanı. Tam olarak öyle. Yapay zekanın eğitimi için bu çok önemli bir adım. Peki bu Genie 3 tam olarak ne yapıyor yani somut olarak? Şöyle, sen bir komut veriyorsun, metin olabilir, görsel olabilir. O da sana 720p çözünürlükte, saniyede 24 frame hızında çalışan ve klavyeyle kontrol edebileceğin bir dünya oluşturuyor. Kontrol edebileceğin derken bayağı içinde gezinebiliyor muyuz yani? Evet evet, etkileşimli ama asıl olay bence hafızası. Önceki versiyonu vardı, Genie 2. Onun hafızası saniyelerle sınırlıydı. Yani hemen unutuyordu ne olup bittiğini. Hmm, Ama Genie 3 dakikalarca süren bir uzun ufuklu hafızaya sahip. Yani yarattığı dünyayı ve içindeki şeylerin, nesnelerin durumunu çok daha uzun süre aklında tutabiliyor. dakikalarca. Bu bayağı iyi bir gelişme. Yani daha tutarlı dünyalar mı demek bu? Aynen öyle, daha tutarlı. İşin ilginç yanı şu, bu uzun hafıza sayesinde modele fizik kurallarını ayrıca öğretmen gerekmiyor. O, nesnelerin devrilme eğilimi gibi temel şeyleri sanki kendiliğinden, sezgisel olarak anlıyor. Vay canına. Yani kodlanmış bir kural olmadan mı? Evet evet, sadece gözlemleyerek öğreniyor gibi. Bu da simülasyonları çok daha anlamlı hale getiriyor. Bir de şey var, Promptable Events özelliği. O ne demek? Yani komutla tetiklenebilen olaylar. Simülasyon çalışırken sen araya girip şimdi yağmur yağsın veya şuraya bir ağaç ekle gibi komutlarla anlık değişiklikler yapabiliyorsun. Oo, bu çok iyiymiş. Dinamik yani bayağı. Kesinlikle. Bu yetenekler yapay zekanın eğitimi için hani sınırlı ve pahalı gerçek dünya verilerine olan bağımlılığı azaltabilir. Potansiyel olarak neredeyse sonsuz bir eğitim alanı sunuyor. Özellikle yapay genel zeka yani AGI hedefi için kritik olabilir bu o zaman. Aynen öyle. AGI yılında bu tür dünya modelleri çok önemli. Yapay zeka bu sanal dünyalarda çok daha fazla senaryoyu hani deneme yanılmayla öğrenebilir. Kulağa müthiş geliyor potansiyeli ama tabii her yeni teknolojide olduğu gibi bunun da muhtemelen sınırları, eksikleri vardır, değil mi? Kaynaklar ne diyor bu konuda? Elbette var. Henüz mükemmel değil. Mesela kaynaklara göre Genie 3, gerçek dünya mekanlarını, hani bildiğimiz yerleri birebir taklit etmekte pek başarılı değil henüz. Nasıl yani? Yani oluşturduğu sahneler bazen biraz rastgele, alakasız parçaların birleşimi gibi durabiliyor. Görsel tutarsızlıklar da olabiliyor. İşte karakterler geri geri yürüyor, yazılar bozuk çıkıyor falan. Anladım. Görsel gariplikler. Evet, bir de etkileşim süresi şimdilik birkaç dakikayla sınırlı. Yani öyle saatlerce içinde kaybolacağım bir dünya değil henüz. Peki bu dünyaların içinde hareket eden o ajanlar, yani yapay zeka programları ne yapabiliyor? Onların yetenekleri ne durumda? İşte o da önemli bir kısıtlama. Şimdilik bu ajanlar bu dünyalarda sadece gezinebiliyor. Hani etrafta dolaşıyorlar o kadar. Yani karmaşık görevler yapamıyorlar mı? Bir şeyi bulmak, getirmek, ortamı değiştirmek gibi. Henüz değil. Bunun için gereken o üst düzey akıl yürütme, planlama yetenekleri daha gelişmedi. DeepMind ekibi şey üzerinde çalışıyor. Birden fazla ajanın aynı ortamda etkileşime gireceği senaryolar üzerinde ama o da zaman alacak. Bu da akla şu soruyu getiriyor tabii. Bu sanal dünyaların ne kadar gerçekçi olmalı ki ajanlar gerçekten işe yarar şeyler öğrenebilsin? Belki de birebir taklit şart değildir. Bu tam da araştırma dünyasının tartıştığı bir konu. Simülasyon ne kadar doğru olmalı, öğrenme ne kadar verimli olmalı? Bu dengeyi bulmak lazım. Anlıyorum. Bir de erişim meselesi var sanırım. Herkes kullanamıyor şu an. Doğru. Şu anda sadece sınırlı sayıda araştırmacının erişimi var. Geniş kitlelere, hani ticari kullanıma açılması için hem maliyetin düşmesi lazım hem de ölçeklenebilirlik sorunlarının çözülmesi. Yani kendi kişisel matriksimizi yaratmak için biraz daha bekleyeceğiz. Aynen öyle, biraz daha var gibi duruyor.
Peki toparlayacak olursak Cini 3 tüm bu artıları ve eksileriyle senin için ne ifade ediyor? Nereye koyuyorsun bu gelişmeyi? Bence Gini 3, mevcut sınırlılıklarına rağmen yapay zeka eğitimi için dinamik, etkileşimli sanal ortamlar yaratma konusunda gerçekten büyük bir adım, çok önemli bir kilometre taşı. Hı hı. Yani gerçek dünya verilerinin o kısıtlarını aşma potansiyeli taşıyor. Yapay zekanın daha hızlı, daha çeşitli senaryolarda öğrenmesini sağlayabilir. Bu sadece AGI için değil, işte oyun geliştirmeden robotiğe hatta dijital sanata kadar birçok alan için yeni kapılar açabilir. Evet, potansiyeli geniş gerçekten. Hem yapay zeka araştırmaları hem de dijital yaratıcılık için heyecan verici bir gelişme olduğu kesin. Kesinlikle. Hatta sana şöyle bir düşünce sorusu bırakayım son olarak. Eğer bu modeller sadece bu sanal dünyaları izleyerek fizik kuralları gibi şeyleri kendiliğinden öğrenebiliyorsa, Evet. bu simülasyonlar ileride daha karmaşık, daha kalıcı, daha etkileşimli hale geldikçe, acaba bu yapay zekalar ne gibi hani bizim beklemediğimiz kavrayışlar veya davranışlar sergilemeye başlayabilir? Bu öğrenme dediğimiz şey hakkındaki anlayışımızı nasıl değiştirir acaba?